Merhaba. Şimdi size hepimizin hayatında en az bir kere duyduğu o meşhur soruyu soruyorum. Saçı kestirmek, saçı gerçekten daha kalın, daha gür yapar mı? Bu neredeyse bir şehir efsanesi gibi nesillerdir konuşulur. Peki işin aslı ne? Bilim bu konuda ne diyor? Gelin bakalım. İşte bugünkü temel sorumuz tam olarak bu. Hani kuaför koltuğundan kalkınca hissettiğimiz o dolgunluk, o canlılık var ya, bu his gerçek mi yoksa gözümüz ve parmaklarımız bize bir oyun mu oynuyor? Hadi bu işin aslına astarını öğrenelim. Lafı hiç dolandırmadan en baştan cevabı vereyim. Hayır, saç kesimi saçınızın biyolojik yapısını yani kalınlığını ya da sayısını değiştirmez. Ama bir dakika, eğer cevap bu kadar netse neden herkes tam tersini düşünüyor? İşte asıl merak konusu da burada başlıyor. Bu efsanenin ardındaki gerçeği anlamak için makasın dokunduğu yerden çok daha derine, yani saç derimizin altına bakmamız gerekiyor. Çünkü saçın kalınlık hikayesi aslında köklerde yazılıyor. İşte karşınızda anahtar kelimemiz saç forikülü. Her bir saç telimiz cildimizin altındaki bu minicik canlı fabrikalarda üretiliyor. Ve bu fabrikaların üretim planı, yani saçınızın nasıl olacağı, tamamen sizin genetik kodlarınızda saklı. Yani düşünsenize saçınızın ne kadar sık olacağı, her bir telin ne kadar kalın olacağı, ne kadar hızlı uzayacağı, hatta rengi ve dokusu. Bunların hepsi bu genetik programla en başından belirlenmiş durumda. Bir makasın bu genetik koda müdahale etmesi gibi bir durum söz konusu bile değil. Bu karşılaştırma aslında her şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor. Biyoloji, yani kök, saçınızın temelini atıyor, planını çiziyor. Makas ise o sadece binanın en tepesine, yani saçın çoktan uzamış ve aslında cansız olan ucuna bir şekil veriyor. Köklerle hiçbir alakası yok. Tamam, bilimsel olarak kalınlaşmadığını artık biliyoruz. Peki o zaman sormamız gereken soru şu. Madem öyle, neden saçımızı kestirince hem daha kalın görünüyor hem de öyle hissediyoruz? İşte şimdi işin sihirli kısmına, yani algımızı kandıran o optik oyunlara geliyoruz. Buna eminim, hepiniz bu hissi yaşamışsınızdır. Saçınız daha bir canlı, daha tok durur. Merak etmeyin, hayal görmüyorsunuz. Bu algı tamamen gerçek. Ama arkasında biyoloji değil, fizik ve optik kuralları var. İşte sır perdesi aralanıyor. Aslında 3 tane temel yanılsama var. Birincisi kütüç etkisi. Şöyle düşünün, saç teli doğal olarak ucuna doğru bir kalem gibi incelir. Siz onu kestiğinizde dümdüz, küt bir yüzey elde edersiniz. Bu yüzeyde parmağınıza değince daha tok, daha dolgun bir his verir. İkincisi hasar giderme. Gayet mantıklı. Zamanla yıpranmış, incelmiş, kırılmış uçlar gidince geriye ne kalıyor? Sağlıklı, bütünlüğü olan saç. Bu da doğal olarak çok daha dolgun bir görüntü yaratıyor. Ve sonuncusu, belki de en etkilisi, ağırlık çizgisi. Özellikle küt kesimlerde saçın alt kısmında net, düz bir hat oluşur. İşte bu hat gözümüze tek bir parça, yoğun bir kütle gibi görünür ve saçın tamamını daha gür algılamamızı sağlar. Madem ki bu bir yanılsama, o zaman bu oyunu kendi lehimize çevirebiliriz değil mi? Şimdi teoriyi bir kenara bırakıp pratiğe geçelim. Bu bilgiyi daha dolgun görünen saçlar elde etmek için nasıl kullanabiliriz ona bakalım. İşte size 4 pratik adım. 1. Doğru kesimi seçin. O bahsettiğimiz güçlü ağırlık çizgisini yaratmak için küt veya bob tarzı kesimler harikadır. 2. Hasarı önleyin. Yüksek ısıdan, kimyasal işlemlerden biraz uzak durun. Böylece o saçı ince gösteren kırıkların oluşumunu en başından yavaşlatmış olursunuz. 3. Hacmi artırın. Hacim veren şampuanlar, kökleri kaldıran şekillendiriciler. Bunlar saç tellerinin arasına hava girmesini sağlayarak daha kalkık ve dolgun bir görünüm yaratır. Ve 4. Uzunluğu iyi ayarlayın. Bazen omuz hizası veya daha kısa kesimler saçı ağırlaştırıp aşağı çeken uzun saçlara göre çok daha dolgun durabilir. Şimdi çok ama çok önemli bir konuya parmak basmamız lazım. Saçın görünümüyle oynamak başka bir şey, tıbbi bir durumu tedavi etmek bambaşka bir şey. Bu ikisini kesinlikle karıştırmamak gerekiyor. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Saç kesimiyle şekillendirmeyle yarattığımız bu dolgunluk hissi, klinik saç dökülmesi için bir tedavi yöntemi falan değil. Bunlar tamamen estetik ve geçici stratejilerdir. Yani unutmayın, bir makas darbesi ne genetik ya da hormonal sebeplere bağlı dökülmeyi durdurabilir, ne zayıflayan saç köklerini güçlendirebilir, ne de altta yatan herhangi bir sağlık sorununu çözebilir. Eğer böyle bir endişeniz varsa yapılması gereken şey bir uzmana danışmaktır.
Ve geldik sona. Aslında bütün bu anlattıklarımızı özetleyen o sihirli cümleye. Biyoloji kökte belirlenir, optik sonuçsa uçta şekillenir. Yani saçınızın gerçek karakteri köklerinde saklı. Ama doğru kesim ve doğru bakımla uçlarda harika bir görünüm yaratmak tamamen sizin elinizde. Unutmayın, bilgi en iyi stil aracıdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.